şimdi. Alışveriş biraz uzun sürdü. Arabanın ağzı burnu dönmüş. 3 tane alacaktım. Kendimi tuttum. Beğendiğim zaman benim böyle bir huyum vardır. Bütün renklerinden 3 tane. Acele alışveriş yapmayı da sevmiyorum. Zaten yarın benim başka bir işim var. Başka bir şey demiyorum. Bu kadar. Az kalsın evi unutuyordum. Şu evin düştüğü yere bakın. Ev hala burada duruyor. Şu düşen ev. Günaydın arkadaşlar. Kanalıma yine hoş geldiniz. Bugün erkenciyim. Arabayı servise götürüyorum. Dışarısı 6 derece. Evin içi 7 dereceydi. Baktığımda gerçekten çok soğuk. Sabahları ve geceleri artık çok soğuk olmaya başladı. Kış kapıda. Bugün birkaç işim var. Bu arada işi kaptım diyorum sürekli. Belki size uzun geliyordur ama 2 hafta sonra başlayacağım. Merak edenler var. Ne zaman başlayacağım diye. Burada bu kağıt işlemleri işte background check yapması 4 hafta falan sürüyor. 2 hafta geçti. 2 haftam daha var. Yani bu kalan 2 haftama bir sürü şey sığdırmaya çalışıyorum. Çünkü işe başlayınca full time ve hafta arası pek yani böyle bürokrasi işleri veya ne bileyim tek tük işler. Herkes hafta sonu açık değil. O yüzden hafta arası yapmaya çalışıyorum ki ondan sonra biraz yani birkaç zaman rahat olayım. Sıkıntı olmasın. Yani bu 2 hafta çok dolu geçecek. Çok video da olabilir. Bunları yayarım tabii ki. Neyse bugün işte hesap açtırmam lazım. Bugün online dün e-mail geldi. Giriş yapmam lazımmış. İşte bir portala gireceğim. Oradan bir sürü şeyler yapmam gerekiyormuş. İşe ilk günüme hazır olmak için. Birisi de bunların hesap numaramı vermem gerekiyormuş. Fakat onların bankasında hesaba maaş yatması gerekiyormuş, mecburiyet. O yüzden benim o bankada da hesabım yok. O yüzden gidip bugün o işi halledeyim diyorum ki gireyim de o işlemleri de yapayım. Başka ne yapacaktık bugün? Araba servisi o. Kendime bir iki gözlük daha bulmam lazım. Güneş gözlüğü. En sevdiğim güneş gözlüğümü Gold Coast'ta dalgaların içinde kaybettim. Bir gün yüzmeye gitmiştim. Ben de gözlerim biraz hassas. Güneş gözlüğüyle genelde yüzüyorum güneşli günlerde. Çünkü yoksa gözlerim kasıyorum. Neyse. Ben bir gün denize gittim. Orada ne güzel yüzüyordum. Çok süper bir gündü yani. Yüzmek için su böyle düz değildi. Genelde hep sörf böyle dalga var. Sörf denizi olduğu için o gün böyle daha az dalga vardı. Dedim ya çok güzel görünüyor. Ben gireyim bir yüzeyim bugün ya. Ondan sonra girdim. Bir iki dalga geldi. Dalganın biri beni tepe taklak etti. Orada gözlüğümü kaybettim. Bulamadım. Bir kere daha vurmuştu. Buldum hani gözümden çıktı. Suyun içinde buldum. Taktım. Fakat ikincisinde maalesef o dalgalar gözlüğümü aldı. En sevdiğim güneş gözlüğümdü. Şimdi bakacağım o var mı hala. Hala onu satıyorlar mı? Bir de yedek alayım. Ne olur ne olmaz. O var. Bir iki de kazak bakayım ben ya. Benim hiç kazağım yok. Bir tane uzun kollu Türkiye'den almıştım geldiğimde. Kıştı çünkü. Bir de kısa kollu bir kazak aldım ama bir tane kazakla kış geçirilmez ki. Bizde Gold Coast'ta havalar ılıktı. O yüzden yani hep benim tişört, şort böyle şeylerim var dolabımda. Biraz kışlık şeyi bakayım gözlük bakmaya gittiğimde. Başka belki de bir komşum daha var benim. Kadın hasta. Kansere yakalandı birkaç sene önce. Tedavi gördü. O da yaşlı. 80'li yaşlarında. Ona da hep gitmek istiyorum. Gidemiyorum. Belki onu da bugün çünkü o da o taraflarda oturuyor. Belki ona da uğrarım. Konuşmuştuk. Sen beni ara dedi gelmeden. Ben kendimi nasıl hissediyorum. İyi hissediyorsam dedi gelirsin. Hissetmiyorsan başka gün dedim. Problem değil. Ben seni ararım. İyi sen misafir kabul edeceksen
Dedim gelirim, sorun değil, ayarlarız bir şeyler. Belki ona da bir uğrarım, belli değil. Şu an sabah erken, çok soğuk, ben arabayı bırakacağım. Bana bir Kia arabası verdiler. Küçük bir araba. Şimdi ben arabayı kullanmadan şeylerini bir ayarlayayım kendime göre. Evet, arkada silgeç yok ve damla damla yağmur olmuş. Evimize gidelim. Sonra çıkarım ben kahvaltıdan sonra. Daha kahvaltı etmedim. Tamir edilmesi veya yenilenmesi gereken 3 şey var. Türkçelerini bilmiyorum. O yüzden söylemeyeceğim. Ama önemli. Bayağı bir geldikten sonra, Queensland'den geldikten sonra arabamı servise ben yıllardır buraya getiriyorum mesela. 10 seneyi geçmiştir. Queensland'den geldikten sonra arabamda değişmesi gereken bir sürü şey bulmuşlardı. Ben de tek tek, yani her serviste yaptırdım. Şimdi dedim ki ne kaldı? Kalan ne varsa onu yaptırın. Ben bir şey kaldı sandım ama 3 şey varmış. Neyse, bu biraz tuzlu olacak ama yapacak bir şey yok. Dediğim gibi işe başladıktan sonra bunlarla uğraşmak istemiyorum. Bir yeni yerime bir alışana kadar en azından. Şimdi sabah sabah servisle de uğraşmak istemiyorum işe başlayınca. Bunlar olsun, normal servisi için getirebilirim, yani o sorun değil. Evet, yine güneşli bir gün. Bu sabah Remzi şaşırdı. Genelde havlar böyle üstümü giydiğim zaman veya Murat sanar ki hemen onu yürütmeye götüreceğiz. Böyle bir heyecanlanır falan. Bu sabah bir şaşırdı. Hiç havlamadan baktı ben ne yapıyorum. Hemen giyindim ve arabaya bindiğim zaman da genelde havlar ama bu sabah gerçekten böyle bir dedi ki o ne oluyor? Ne oluyor? Anlayamadı. O anlayana kadar ben zaten gittim. Ben işe giderken de havlamıyordu o. Her sabah aynı rutin olduğu için böyle üniformamı giyiyordum. Ayakkabılarımı, çantamı alıyordum. O biliyordu yani benimle gelmeyeceğini, hiç havlamıyordu. Sadece böyle bir mıyık mıyık ses çıkarıyordu. O günlere yine döneceğiz de son zamanlardır hep evdeyiz. Bir tek dışarı onu yürütmek için çıkıyoruz veya süpermarkete. Yani bakalım şimdi havlayacak mı eve gidince. Evet, en önemli işi yapmaya gidiyoruz. Bir banka hesabı açmaya gidiyorum. Kahvaltı ettik. Murat Remzi'yi yürütmeye götürdü. Ben de işlerimi yapmaya gidiyorum. Önemli. Banka işi, banka hesabı en önemlisi benim için şu an. Evet, köpeklerini yürütmeye çıkan başkaları da var. Evet, onu halledelim. Gözlük bakalım. Ütü masası da aklıma geldi. Bak, ütü masam da yok. Şimdi üniformam da olacak. Üniformayı ütülemem lazım. Ben bench'in üstünde yapıyorum. Bench dediğim şey mutfak bankının üstünde yapıyordum. Genelde tişört, şort giydiğim için önemli değil, yani bir yere gitmiyordum. Önemli olanları orada ütülüyordum. Ama tabii biraz zor oluyor. O yüzden bugün bir ütü masası da alayım artık. Yani ihtiyaç. 8 aydır böyle idare ediyorum. Bence artık inat etmeyeyim, alayım. Daha komşumu aramadım. Onu bir arayayım ben yolda. Bakayım bugün kendini nasıl hissediyor. İyi mi, kötü mü, yorgun mu, nasıl, yani misafir kabul edecek durumda mı? Onu bir sorayım. Onu belki göremeyebiliriz. Ama hesap.
Başka bir işim daha hatırladım ya. Onu da bakalım yapmaya vakit bulacağım mı? Yoksa onun başka bir gün yapabilirim. Benim arabanın plakaları hala Queensland plakası. Daha değiştirmedim. Ehliyetimi de değiştirmedim. Neyse, şimdi hesabı açmam için ehliyet önemli. Onu aldıktan sonra yaparım. Oy, az kaldı, geliyoruz. Burada da geçenlerde bir ev, yılbaşından sonra bir ev devrildi. Hala orada. Onu acaba ben size dönüp de akıl edip çekebilir miyim? Ev durduğu yerden çöktü. Su geliyormuş meğer yer altından ama tepede ev. Ondan sonra onun yanında da bir ev vardı. Böyle Covid zamanı mı neydi? Ben o evi çok beğenmiştim. Böyle tepenin üstünde, kıyıda. Ayrıca böyle çok güzel gün batımı manzarası falan vardı. Ama tabii istedikleri fiyat beni aşıyordu. Ama hep demişimdir ya, o ev ne güzeldi. Yüzerken denizde onu görüyorsun. Derdim şu ev çok güzeldi falan. Ne hikmetse yılbaşından önce mi, biraz sonra mı? Biraz sonra, birkaç hafta sonra. Ben duymadım. Birileri bana dedi, kayan ev var, o senin eski evin mi diye. Ben dedim nerede, göster hemen. Bir baktım, değil tabi. Ama bu köşe, o tam o evin yanında, benim o çok beğendiğim evin dibindeki ev kaymış, toprağa kaymış ev direkt aşağıdaki öteki evin üstüne düşmüş. Hala bir parça orada duruyor. Şimdi belediyeyi tabi mahkemeye mi veriyorlarmış? Belediye orada su akıntısını biliyormuş da bir şey yapmamış mı? Tam hikayeyi bilmiyorum. Ama gece gündüz orada duran biri var. Ben sanıyordum ki hani orada duruyor, daha fazla kayma olursa belediyeyi arar diye. Geçenlerde biri dedi işte evleri soymamaları için orada duruyorlarmış göya. Çünkü o şeyler burada da oluyor. Hemen böyle bir kriz zamanında evleri girip soyuyorlar. O bence insanlara bir şey yani, bu bir Amerika'da veya bir Avustralya'da veya bir Türkiye'de olan bir şey değil. İnsanoğlu maalesef böyle bir yaratık. Herkes değil ama işte insanlar bunu yapıyor her yerde. Dönüşte de göstermeye çalışırım unutmazsam. Şimdi bu evin sigortası olsa bile, ben diyorum sigorta, hadi ev gitti, yıkıldı, sana der ki yeni evi yapmak için sana alın paranızı bulun, paranız budur. Fakat toprak gitti, yani arsan yok artık, o evi nereye yapacaksın? Çok büyük kayıp. Bir de yazık, geçenlerde o Jane arkadaşımla buluşmuştum ya, komşum. Onun eşi tabii böyle şeylerle çok ilgileniyor. Her şeyden haberi var. Takip ediyormuş zaten yakından. Öyle anlattı bana. Meğer bu yazık, kıyamam, alan kişiler 2 sene önce mi ne almış o evi ve bizim hayalimizdeki ev demişler. Hani hep böyle öyle bir ev hayal etmişler. Almışlar, artık kaç milyon Avustralyan doları verdiler bilmiyorum. Ama hayaller gitti ve çok büyük bir para kaybı da vardır bu işin içinde. Bilmiyorum yani, belediyeyi mahkemeye verirler mi? Bu sorunu onlar yüzünden oldu, biz bu kadar para kaybettik diye böyle bir tazminat alabilecekler mi? Onu bilmiyorum. Ama iyi olan bir şey, ölüm yok. Bir hafta öncesi mi, bir gün öncesi mi Melbourne'dan, çünkü yaz tatiliydi, aileleri gelmişler. Aile varmış yani evin içinde, beraber zaman geçirmişler. Bir gece önce o aile fertleri geri dönüyor evlerine, Melbourne'a. Karı koca, bir de kızları kalıyormuş herhalde, kalmışlar yani. Ne olmuş? Adam gitmiş yapmış, alışverişe mi gitmiş, bir yere gitmiş, evde yok. Kadın kızı girmiş odadan çarşafları değiştirmek için. Kadın da salona mı iniyormuş, öyle bir şey anlattı Jane bana. Tam o arada ev böyle bir dangır dangır, yani bangır bangır sesler gelmeye başlamış. Ev tabi bayırda olduğu için, cliff
de olduğu için onu yazacağım Türkçe. Şu an Google'a bakamıyorum çünkü araba kullanıyorum. Cliff şeyin ucunda, işte üstünün orada. Ucunda olduğu için o zaten oradan kayıyor. Kadın merdivenlerdeymiş. Ayağının altından ev sıyrılıp gitmiş. Tam o arada da hatırlıyorum, haberlerde söylemişlerdi. Belediyenin adamı gelmiş bakmaya. O da ev tam o arada kayıyormuş. Kendini zar zor atmış yan tarafa. Hatta bacağını mı kırmış, belini mi kırmış, öyle bir şeydi. Hemen onu hastaneye kaldırmışlar. Öyle bir şey vardı. O ev. Onu dönüşte göstereceğim size. Geldik şimdi. Hesabımı açtırayım. Biraz su içeyim. Susadım. Tamamdır. Hazırım gitmeye. Bana bu arabayı verdiler. Hyundai neymiş? Hyundai Kia. Kia. Modeli niye yazmıyor bunun? Kia arabası. Çok alçak geldi bana ya. İnip şimdi alıştım, benim araba yüksek. Biraz yüksekten iniyorum çıkıyorum. Biniyorum iniyorum. Bu biraz alçak geldi ama olsun, yani hiç yoktan iyi. Bak, işimi görüyor bugün. Yani almasaydım, arabasız iş yapmak zor burada, her yere arabayla. Burada Türkiye'deki gibi otobüsler o kadar sık çalışmıyor. Hele bu bizim oturduğumuz bölgede çalışmıyor. O yüzden araba şart, yani otobüste ben işimi yapmaya kalksam çok uzun sürer. Neyse, içeri giriyorum ben. Alışveriş biraz uzun sürdü. Oh. Arabanın ağzı burnu dönmüş. Arabayı kullanmayı bilmiyor bence sahibi. Çünkü bir de yolun ortasında yapmış. Veya birisi ona çarptı, bilmiyorum. Alışveriş uzun sürdü ya, beklediğimden. Gözlük baktım. Benim o kaybettiğim gözlükten hala var. O gözlüğü ben çok seviyorum. Gözlerime baktırmam gerekiyor. 1 seneden fazla oldu benim check-up yaptırdım. Şimdi onu aldım cuma gününe. Onu yaptık. Bir tane çok güzel bir manto buldum. Dayanamadım, onu da aldım. Çünkü kış geliyor ve artık Melbourne'dayız. Melbourne'da olduğumuz için de üşüyeceğim. O yüzden bana yedek manto lazım. Ona dayanamayıp aldım. Çok güzel. Bir de bir tane daha böyle bir şey aldım. Şunlardan yürüyüş yaparken yedeğim olsun diye. 3 tane alacaktım. Kendimi tuttum. 1 tane aldım. Ondan sonra beğendiğim zaman, benim böyle bir huyum vardır. Bütün renklerinden 3 tane. Ama bugün onu yapmadım. Neyse, başka neler aldık? Birkaç tane kazak aldım. Böyle alelacele üstüme denedim, oldu. Fena olmadı. En azından bir başlangıç yani. Vaktim olmayınca böyle acele alışveriş yapmayı da sevmiyorum. Ama onları aldım, idare eder. Böyle bana zaman tanır. Daha biraz güzel kazaklar bulabilir miyim bakalım. Neyse, çok acıktım. Komşumu aradım. Hani gelmeden beni ara dedi ya. Aradım, kimse yok. Belki doktora mı gitti, ne oldu? O hasta olduğu için tabii ki belki bir şey oldu, doktora gitti, bilmiyorum. Neyse, ona gidemiyoruz. Olsun, ben zaten çok acıkmıştım. Dedim şimdi gideceğim. Öğlen yemeğimin vaktini de aksayacak. Ben de böyle öğünümü vaktinde yemediğim zaman başım ağrıyor. Bana baş ağrısı yapıyor. O yüzden isabet oldu yani evde olmamayışı. Şimdi direkt eve gidiyorum. Hava çok güzel. Ben şu an sıcakladım. Gelirken üşüyordum. Şimdi hava ısınmış bayağı. Arabayı da bugün alamıyorum. Aradılar bankada hesap açtırırken. O işi yaptım. Bankada hesabımı açtırdım. Aradı. İşte başka bir tekerlekli sensörleri değiştireyim mi? Onlar çalışmıyor falan filan dedi.
Dedim ben o problemi biliyorum. Bir de bayağı bir yüklü bir para söyledi. Yani ücreti. Dedim onu bir dahaki sefere yaparız. Onu bırakacağız. Yani arabayı yarın alacağım. Bu gece bu Kia arabası bende kalıyor. Yarın 11 gibi. Zaten yarın benim başka bir işim var. Yine gizli bir iş çıktı. Onu yarın konuşuruz. Şimdi hepsini bugün anlatmayayım. Bunu kısa bir video yapmaya çalışacağım. Yarın arabayı alıp öteki gizli göreve gideceğim. İkincisi, başka bir şey demiyorum. Bu kadar. Onu o videoya saklayayım. Evet, neyse. Hadi gidelim evimize. Öğlen yemeğimizi yiyelim. Akşama da Remzi'yi yürütüp günü böyle bitirelim. Editing yapacağım. Editing'im var. Akşam bayağı bir yaptım. Son böyle şeylerini koyuyorum üstüne. Düzeltmeleri. Onu da birkaç saat bu gece işte bizim gecemiz sizin akşamüstünüz yayınlanacak. Haydi evimize gidiyoruz. Az kalsın evi unutuyordum. Buradan geçerken aklıma geldi. Şimdi sizin evin kaydığı yeri göstereceğim. Görevli buradan gitmiş herhalde, öteki taraftan bakıyor. Yalnız şu evin düştüğü yere bakın. Ev hala burada duruyor. Bu yolu da zaten birkaç hafta mı, bir ay mı ne kapamışlardı bu olay olduğunda. Buradan gidip gelemiyorduk. Hep böyle arkalardan falan dolaşmamız gerekiyordu. Burayı bayağı bir kapadılar. Sonra açtılar. Tabii insanlar yani sürekli yapamazsın. Zaten yola da gelmedi. Ama inceleme için kapattılar diye düşünüyorum. Evet, şimdi size evi gösteriyorum. Ev hala orada duruyor. Bakın şu düşen ev 2 katlı ve düştüğü yerde şurası. Oradan kaymış. Onun yanındaki ev şu var. Fakat benim beğenmiş olduğum ev de şuydu. Şöyle camları üçgenli. Böyle Hollanda tipi bir evdi. İçi de böyle eski 1990'larda ama nostaljik, fakat güzel korunmuş. Yani bu ev buradan düşmüş. Alttakine oraya yolun karşısına da geçeyim ben. Buraya böyle perde koydular. Burası herhalde, bu evlere hala girilip çıkılmıyor. Bu insanları nerede oturtuyorlar bilmiyorum. Nereye gittiler yani. Fakat şöyle duruyor. Oradan da kaydığı yerde görüyorsunuzdur. Bakın. Yani evi yapamazlar artık. Mümkün değil. Oraya evi bir daha konduramazlar. Bakın şöyle koymuşlar. Buraya girilmez diye. Bak şu ev. Şunlar da mesela oturamıyorlar. Tahminim onları oradan çıkardılar. Hani bir daha fazla kayma olursa diye. Bir de böyle restricted area, yani buraya giriş yok. Haydi gidelim şuradan bakalım, görebileceğiz mi? Bakın bu evleri hep boşaltmışlar. Burada kimse oturamıyor. Şurada bir ev var. Mesela o da kayarsa diye herhalde. Şurada ev. Şu evde kimse oturuyor mu bilmiyorum. O benim beğendiğim ev. Kayan ev. Tabii burada tavanını görüyorsunuz. Burada kimseler, giriş çıkış yasak. Karşıda da tabii izleyenler var. Çok, burası merak içinde olan bir yer. Şu karşısı. Bakalım buradan. Şuradan da görünüyor biraz. Şöyle. Şu da o, acaba düşen eve mi ait? Şöyle gösterelim. Şöyle. Şu düşen eve mi ait? Bilmiyorum. Ama parçalanmış gördüğünüz gibi. Böyle tepelerde evler var. Onların da kaymalarından korkuyorlar diye düşünüyorum. Tel
perdeyle bu evlere girilmiyor. Bunun arkasındakileri giriş çıkış yasak. Evet böyle. Postacımız, bizim postacılar böyle. Motorla dağıtıyorlar. Tabii herkes, görüyorsunuz karşıda. Herkes eve bakıyor. Böyle gidiyoruz. Bu da uzaktan. Şu düşen ev. Şunu bilemiyorum. O aynı evin bir garajı mı, carportu mu, yoksa başka bir ev daha mı düştü? Ne oldu? Ama birbirine benziyor onlar. Birbirine benziyor tavanları. Belki de şu araba garajı mı neydi? Soldaki küçük olan. Ya ilk defa bizim burada böyle bir olay oluyor. Benim haberim, yani benim bilgim olan. Bir de bu açıdan bakıyoruz. Şu kayan toprağı buradan görebiliyorsunuz. Şimdi de bu tel örgünün olduğu hiçbir evde kimse oturamıyor. Buradan oraya kadar, postacımıza kadar gördüğünüz gibi şurası komple kapalı. Buradaki evlere girmek yasak. Tabii onlar da kayabilir diye herhalde, şunlar yukarıdakiler, tehlike var. Böyle bir olay oldu yılbaşı üstü. Ya işte gördünüz mü? Bir anda böyle birden malın değersiz. Remzi bu arabanın sesini tanımıyor. Anladın mı beni? Yok. Bugünkü videomu da beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Hala abone olmadıysanız abone olmayı ihmal etmeyin. Ayrıca bugüne kadar bütün abone olan arkadaşlarıma, izleyicilerime çok teşekkür ediyorum. Bunların hepsi benim kanalıma daha çok destek, daha çok büyümesini sağlayacak. O yüzden benim için çok önemli. Bunları yaparsanız ben çok mutlu olurum ve sizlere değişik videolar getirmeye, sunmaya gayret ederim. Ve kanalım büyürse daha çok şeyler yapmak isterim. Daha ilginç, daha böyle, ben şu an şimdiki gücümle bunları yapıyorum. Daha çok destek gelirse daha çok güzel şeyler yapıp size daha çok yerler gösterme planlarım var. Kısa keselim. Bugünkü video burada bitiyor. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sizin orada yaz geliyor, bizim burada kış geliyor. Biz ceketlerimizi giymeye başladık. Gündüzler ne kadar güzel olsa da akşamları çok soğuk olmaya başladı. Sizlere mutlu günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yine görüşmek üzere. Hoşça kalın.